Merhabalar sevgili dostlarım, çok kıymetli takipçilerim, değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Günlük astroloji yorumundasınız. Ben Deniz Altın. Evet, sürekli beni takip eden arkadaşlar birkaç gün yine ortalıktan yok oldum. E, Eksik yorumlarla sizin karşınıza geliyorum. Merak ettiğinizi biliyorum. Daha önce bahsetmiştim. Aslında küçük bir operasyon, bir ameliyat geçirdim. Bir sağlık sorunu yaşadım. Şimdi iyiyim. O zaman da iyiydim aslında ama ilk günlerde böyle o nasıl derler sıcağı sıcağını anlamıyorsun galiba. Sonra tedaviler devam ediyor. İşte biraz motivasyon falan. Bir de çok detaycı bir insanım ben. Her şeye çok daha dikkat ederim, detaylandırırım. Başak sistemim çok fazla çünkü doğum haritamda. Dolayısıyla da böyle süreçleri biraz daha ağır geçiriyor olabilirim. Mesela her şeyi daha detaylı öğrenmek ve öğretmek ister. Böyle insanlar böyle bir gayret içinde olurlar. Dolayısıyla da süreçler normal süreçlere göre benim gibi haritaya sahip olan kişilerde biraz daha uzun geçiyor. Çünkü dediğim gibi oldukça farklı açıdan bakıyorsunuz. Daha teknik konulara hakim olmak istiyorsunuz. Açıklamalar sizi tatmin etmiyor. Sonra araştırıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla birkaç gün böyle ara verdik yine günlük astroloji yorumlarımıza. Ama aylık Haziran ayı yorumlarınızı çekmiştim. Orada gönlüm rahat. İzlemeyen arkadaşlar izlesin. Hatta beğensinler, paylaşsınlar. Evet, günlük astroloji yorumundasınız. Artık 7 Haziran'dayız ve tabii ki Venüs Aslan Burcu'nda. Onunla ilgili biraz bilgi vereceğim. 6 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçti. Ta 9 Ekim'e kadar Venüs Aslan Burcu'nda çok uzun bir süre seyahat edecek. Çünkü orada retro yapacak. Retrosu da 24 Temmuz 2 Eylül aralığında olacak. Şimdi ilginç, enteresan bir süreçten geçiyoruz. Çok da güçlü. Tahmin edersiniz ki yaşadığımız son 3 yıldan beri aslında böyle enteresan tarihler var. Şimdi bu tarihte, bu zaman aralığı da çok enteresan. Çünkü hem Mars şu an itibariyle Aslan Burcu'nda Venüs'le birlikte seyrediyor. Sabit grup burçlar arasında. Tabii ki bu biraz daha agresif oluyor. Bu agresyon hayatımızın her alanında. Bunu pozitif yani negatif anlamayın. Agresyon dediğimde öne çıkmada her türlü konu çaba harcar burada. İster sağlık olsun, ister özel hayatınız olsun, ister parayla ilgili dinamikler olsun ve öne çıkma gayreti içindedir. Mesela parantez açarak hayatlarınızda siz de buradan pay biçin diye anlatacağım. Diyelim bir sağlık sorununuz var. Çünkü Jüpiter nerede? Jüpiter de Boğa'da. Burada büyütme unsuru çok fazla. Mesela sizin bilmediğiniz bir sağlık sorunu pat diye ortaya çıkıyor. Çünkü kareler var biliyorsunuz sabit arasında ve onu ortaya çıkartıyor, büyütüyor. Yani o sağlık sorunu da ortaya çıkıyor. Bir bakıma iyi. Neden? Fark ediyorsunuz. Öğrenmiş oluyorsunuz. Belki de çıkmasa daha geç fark edeceksiniz. Yani o yüzden pozitif anlamda anlayın diyorum. Hayatınızda ihtiyacınız olan bedeninizin, ruhunuzun, günlük hayatınızın, belki de yaşadığınız düzenin içinde buna ihtiyacınız vardır ve bu bize işte bu gökyüzü görünümleriyle birlikte geliyor. En çok kimler etkileniyor bu gökyüzü görünümlerinden? Olumlu, olumsuz diye sakın algılamayın. Tekrar altını çiziyorum. Tabii ki başta boğalar, Jüpiter boğada bakın. Yükseleni ve önemli gezegen yerleşimleri boğada olan arkadaşlar tabii ki birinci derecede. İkinci derece burada pek tabii ki aslanlar, kovalar ve akrepler bu görünümlerden daha çok etki alıyorlar. Hayatlarımızda ki buna Türkiye haritası dahil her zaman dahil ediyorum. Bizim ihtiyacımız olan tüm unsurları ortaya çıkarıyor, döküyor. Yani her şey ortada. Orada iradeni kullanıp sen inisiyatif alacaksın. Harekete geçeceksin ya da geçmeyeceksin. Tercih yapacaksın. Hayatının kalitesini arttırmak, belki sağlığını düzeltmek iş potansiyellerinizi iyileştirmek istiyor olabilirsiniz. Mesela işinizi değiştirmeniz gerekiyordur. Uzun zamandır bu böyle devam etmiştir. 24 Temmuz'da çat diye bu da çıkar mesela. Özellikle tabii doğum haritalarında Venüs vesaire para evini yönetiyorsa 7. evdeyse ilişkiler çok ön planda olacak. Ha, bunun artısı tabii ki olacak. Ama yani Venüs retro geliyor, yaklaşıyor. Mars Aslan Burcu'nda çok ateşli günler, hararetli günler. O yüzden biraz böyle bizim hayatımızı başka yönlere çekebilir sevgili dostlar. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bugün itibariyle artık ay dolunaydan sonraki süreç küçülen fazla. Yani ay küçülüyor. Yani sonuçlanmalara doğru gidiyoruz. Belirsizliklerin ortaya çıktı. Bir tamamlanma unsuru devrede.
Mesela geçen gün şöyle söyleyeyim. Mesela devletten şey gösterelim, örnek gösterelim. Kabine kuruluyor mesela. Bir belirsizlik ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Bir güven aradığımız konularda mesela güven, istikrar aradığımız konular onlar biraz daha belirgin hale geliyor. Tabii ki bu süreç bilhassa bugünden itibaren ay fazı küçülüyor ya. Biraz bırakmak, geride bırakmak, daha kararlı olmak, daha pozitif olmak ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Vizyonunuzu çok genişletecek günler. Çok farklı şekillerde çalıştırabilirsiniz bu enerjiyi. Yani asla pozitif ya da negatif olarak düşünmeyin lütfen. Hayat her zaman her anlamda en kötünün içinde bile bir matematik vardır ve oradan siz kendinize olan artıyı çıkarabilirsiniz. Böyle değerlendirin. Şimdi bugünün açılarından bahsedeceğim. Bugünün güzel saatlerini vereceğim. Sevgili dostlar sizlere. Umarım hayat güzel gidiyordur, keyifli gidiyordur. Bugün önce şunu söyleyelim. Ay boşlukta saatlerimiz var. Sevgili dostlarımız sabah 07.37'de ay boşluğa giriyor. 11.41'e kadar boşlukta, 11.41'den sonra Oğlak Burcu'na ayrılarak Kova'ya geçiyor. Ve ayın Kova'ya geçtiği andan itibaren tabii ki biraz stresli bir gün olacak. Dediğim gibi ayın fazı küçülüyor ve Mars'la, Venüs'le, Plüto'yla kare açıları tetikliyor. Dolayısıyla burada biraz sosyal ilişkiler, sosyal platformlar daha çok ön planda olacaktır. Hepimizi ilgilendiren konular, teknolojiyle ilgili konular, haberleşme, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, oralardaki ilişkilerimiz bugün öğleden sonraki gündemlerimiz olacak. Özellikle şuna dikkat edin. Sabah 11.47 ay hemen Kova'ya geçerek Plüto ile kavuşuyor. Çok güçlü bir enerjidir. Beklediğiniz ya da adım atmak istediğiniz bir konu varsa aslında bu gücü kullanabilirsiniz. Kendinize göre çevirebilirsiniz. 13.38 15.40'a kadar aslında bakarsanız zorlu enerjiler var. İlişkilere dikkat diyelim. Çünkü ay evet ilişkiler yönünde biraz stresli, zorlayıcı. Çünkü neden? Ay tam Venüs'ün Plüto ile birlikte hem Mars'ın hem Venüs'ün karşısından geçecek. Yani tetiklenecek. Dolayısıyla ilişkiler biraz zora girebilir. Onun yanı sıra parasal konular bir anda biraz daha böyle istikrarsız durumlar söz konusu olabilir. Burada hani Aslan Burcu'nun çok önemli bir faktörü var ama onun yanı sıra şöyle de bir durum var. Bugün için söylüyorum finans piyasaları yani para, yatırımlarınız, araçlar, özellikle trafik, bununla ilgili gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Bir de yine bugüne has özellikle tüm gün geçerli ama yine özellikle öğle saatleri yani 10'dan böyle akşam 16'ya kadar olan süreçte ilişkileri zorlamayın derim. Israr etmeyin, uzak durun. Çünkü bir sonraki gün daha relax bir gün olacak. Ama ayın Kova'da seyahati zorlayıcı. Bu doğal afetlerle ilgili biliyorsunuz ülkemizde ciddi yağışlar var. Hemen hemen tüm ülkede dünyada da mesela önemli kazalar yaşandı. Yay dolunayı, uzun seyahatler ve tren yolları vesaire gibi durumları tetikledi. Malum Satürn bildiğiniz gibi balık burcunda suyla ilgili kavramları ne yapıyor arkadaşlar? Abartılı bir şekilde yani zarar verir şekilde çalıştırıyor. Satürn burada ne diyor bize? Orada altyapılarda çok büyük yetersizlik var. Daha önlem alınmalı gibi düşünebiliriz. Yani astrolojik olarak böyle bakıyorum ben. Ve tabii ki şimdi şöyle de bir unsur var arkadaşlar. Burada önemli bizim bazı gezegenlerimiz var. Söyleyeceğim mesela şimdi Hades'imiz var. Ondan sonra Hades'le birlikte mesela Kara Ay dediğimiz Lilith var. Bunların hepsi Yengeç burcunda. Su elementi biraz negatif çalışıyor. İşte bu sebepten dolayı sağlıkta da benzer şeyler olacak. Önümüzdeki günlerde sularla ilgili de bir takım yine böyle salgın benzeri durumlar getirebilir. Ve bugünün diğer bir önemli konusu da kariyer ve iş hayatı ile ilgili önemli gelişme bekleyen arkadaşlar varsa evet Mars bugün aynı zamanda burayı da tetikliyor. İş hayatını tetikliyor. Partner evliliklerle ilgili konuları tetikliyor. Buralarda çok asi davranmak yerine nasıl anlatalım bunu? Yani hareket etmek isteyeceğiz. Gerçekten Ay Kova bağımsızlık diye bağırır.
Burada toplumsal konularda kesinlikle çalışacaktır. Bireysellik burada çok ön planda olacak. İddialı olacağız, kararlı olacağız. Reddedeceğiz, isyan edeceğiz. Yani isyankar bir hal var gerçekten. Burada doğanın isyanını da yeniden görebiliriz bu arada sevgili dostlar. Evet, devam ettiğimizde tabii Uranüs var yine bugün içerisinde. Diğer bir yandan böyle sıkıştırırken diğer yandan da şöyle bakabilirsiniz. Yani Uranüs bir değişim getiriyor ya. Yani bir yenilik getiriyor. Yani bir şeyleri değiştiriyor. Ne yapıyor? Doğayı zorluyor zaten Boğa burcunda. Doğayla ilgili kaynakları gerçekten yani depremlerle bunu yaşadık. Şu an gördüğünüz gibi sularla ilgili, sellerle ilgili ciddi kayıplarımız var. Çok geçmiş olsun her yerde. Neredeyse gerçekten kayıplarımız var. Çok büyük zafiyetler oluştu. Herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Ve bugün de yani bugün ve yarın yine Ay Kova burcunda olacağı için buralara biraz daha dikkat, biraz yenilikçi olmalıyız. Yeniliklere açık olmalıyız diyelim ya da hani kabul etmemek, reddetmek gibi bir şey var, enerji var bugün. Mesela element dağılımları ile ilgili de önemli bir durum var. Bugün mesela ateş elementi evet harekete geçirir. Mars çünkü önemli bir yerde Aslan Burcu'nda. Hava elementine baktığımda bakın hava elementinde yüksek görünüyor. Fakat hava elementinde evet Güneş ikizlerde ortaklı işler veya böyle aşk, ilişkiler, kadersel konular için baktığımızda yani orayı da tabii Merkür de Boğa'da olduğu için yine aynı o aksın içine giriyor. Orada biraz inatlaşmalar, zıtlaşmalar verebilir. Ve bugün Güneş nerede parlıyor? Bugün Güneş ilişkilerde parlıyor bakın. Çocuklarla ilgili konularda parlıyor. Ve bu konularla ilgili bazı gelişmeler bekleyebiliriz. Aile ve ev içindeki yaşantımızla da ilgili bir takım gelişmelere de gebe bir gün. Sürprizler olabilir bu arada. Beklenmedik güzel haberler de gelebilir ama bizim beklemediğimiz yönde de bazı haberler gelebilir. Alabiliriz yani. Evet şöyle baktığımızda yani gerçekten çok da böyle harika açılar yok ama en nihayetinde hepsini yaşayarak aşacağız. Şimdi bir dakika ben bir 8'i içinde bir size önemli detaylar vereceğim. 8 Haziran. Mesela Venüs'ün düğümlerle karesi var akşam saatlerinde. Mesela önemli işleri olanlar 8 Haziran öğle saatlerini kullansınlar. Bilhassa 14 ile 16 arası gayet güzel. 16 evet 10 yani 2 ile 4 arası gayet güzel. Ay Güneş olumlu bir açıda verimli sonuç getirir. Bir diğer saatimizde 18 ile 19 arası gece saatleri kötü. Yani kötü derken iptal ediyorum bunu bakın kötü demeyelim. Gece saatleri biraz sürprizli, biraz kadersel, biraz akışta yaşanması gereken saatler onu söyleyebilirim. Hem Uranüs'ün karesi var, Venüs'ün düğümlere karesi var. İlişkilerde böyle zorlayıcı çatırdı yaratacak durumları getirebilir. Değerli dostlarım. Şimdi bizim için bugün kullanabileceğimiz keyifli saatlerimiz de var tabii ki. Onları söylüyorum size. 12.55, 14.09, 21.02, 21.49, 02.29, 03.16 saatleri aralığında. Tüm bu bahsettiğim konulardan etki eğer alıyorsanız özellikle sabitler tabii ki bu saatler işinize yarar, kurtarıcı saatlerdir. Deneyin efendim. Memnun kalacaksınız, mutlu olacağınızı düşünüyorum. Evet, bugünlük böyle bir enerji içinde olacağız. Umarım her şey herkes için yolunda gider sevgili dostlar. Bugünlerde geçecek tabii ki. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.